cümle birbirlerinden bağımsız, anlamları birbirlerinden farklı sözcüklerden meydana gelir. Bu sözcüklerin cümle içinde çeşitli işlevleri vardır. Cümle içindeki işlevleri bakımından sözcükler birbirlerine olan ilişkileri, görevleri ve uğradıkları değişimlere göre gruplara veya sınıflara ayrılır. İşte bu grup veya sınıflara söz bölükleri denilmektedir. Almanca'da 9 adet söz bölüğü bulunmaktadır. Bu 9 söz bölüğü şunlardır. Almanca sözcüklerin her biri bu 9 gruptan birine aittir. Ancak çeşitli anlam ve kullanılışı olan bir sözcük bu gruplardan birden fazlasına girebilir. Bu bakımdan birçok sözcük için 9 gruptan hangisine ait olduğunu kesin olarak söylemek mümkün değildir. Bir sözcüğün o andaki kullanılışıyla hangi gruba ait olduğunu söylemek daha doğru olur. Aynı sözcük başka bir anlamdaki bir kullanılışıyla başka bir grup içinde yer alabilir. Bu bakımdan bir sözcüğü öğrenirken onun tam anlamlarını ve bu anlamlardayken hangi söz bölüklerinde olduğunu da dikkatle öğrenmek gerekir. Portakal 5 kilosu kaç olur? Bir şeyin fiyatını sormak Almanca'da wie viel kalıbı ile yapılır. Tek bir objeden bahsediyorsanız wie viel kostet, iki veya daha fazla objeden bahsediyorsanız wie viel kosten şeklinde cümleye başlayabilirsiniz. Cümleyi bu şekilde bırakarak objeyi gösterebileceğiniz gibi cümlenin sonuna fiyatını sorduğunuz objeyi getirebilirsiniz. Burada fiyatı sorulan ne? Öncelikle bunu tespit edelim. Fiyatı sorulan 5 kilo portakal. 5 kelimesi Almanca'da 5 olarak ifade edilir ve Türkçedeki kilo kelimesinin karşılığı ise Almanca'da da aynıdır. Yani das Kilo. 5 kilo 5 kilo olur. Kadın elinde bir portakal tutuyor ve portakalın fiyatını soruyor. Ancak bir tane portakal değil, 5 kilo portakaldan bahsediyor. Portakal kelimesinin Almanca karşılığı Orange, burada belirli bir portakaldan bahsetmediğimiz için başında bulunan die artikerini kaldıralım ve 5 kilo dediği için de portakalı çoğul hale getirelim. Orangen. 5 kilonun hemen arkasına çoğul formu ile portakal kelimesinin Almanca karşılığını getirmemiz yeterli. Yani 5 Kilo Orangen. şunu da eklemek gerekirse Almanca'da isimler ister özel ister cins isim olsun her zaman büyük harfle başlar. Şimdi başta kurduğumuz fiyatı nedir anlamındaki wie viel kosten cümlesinin sonuna 5 Kilo Orangen. getirdiğimizde cümlemizi Almanca'ya çevirmiş oluruz. Wie viel kosten 5 Kilo Orangen? 5 kilo portakalın fiyatı nedir? Cümlemizi Almanca olarak nasıl ifade edeceğimizi ve bu cümleyi nasıl kuracağımızı öğrendik. Şimdi videomuzun başında belirttiğimiz dil bilgisi konumuza geri dönelim ve aynı cümlenin söz bölüklerini bulalım. wie, Kaç, Adverb, zarf. wie, Bu cümlede zarf görevinde kullanılmıştır. viel, Çok, fazla, Adverb, zarf. viel, Bu cümlede zarf görevinde kullanılmıştır. kosten, Mal olmak, Verb, fiil. kosten, Bu cümlede fiil görevinde kullanılmıştır. 5, 5. numerisch, Sayısal. 5, Sayısal bir ifadedir. Kilo, Kilo. Substantiv, İsim. Kilo, Bu cümlede isim görevinde kullanılmıştır. Orange, Portakal. Substantiv, İsim.
Orange. Bu cümlede isim görevinde kullanılmıştır. Şimdi aynı cümleyi farklı versiyonlarıyla yeniden kurmaya çalışalım. Cümledeki sayı ifadesini istediğiniz sayı ile değiştirebilirsiniz. Burada yapmanız gereken sadece cümledeki sayı ifadesini bulup istediğiniz sayıyı aynı yere yazmak. Örneğin 5 kelimesinin karşılığı olan fünf kelimesinin bulunduğu yere 3 kelimesinin karşılığı olan drei kelimesini koyduğumuzda cümlemiz 3 kilo portakalın fiyatı nedir anlamına gelen Wie viel kosten 3 Kilo Orangen? olacaktır. Şimdi 3 kilo portakalın fiyatı nedir ifadesini 1 kilo portakalın fiyatı nedir ifadesine çevirelim. İlk olarak 3 kelimesinin karşılığı olan drei kelimesinin yerine 1 kelimesinin karşılığı olan ein kelimesini yazalım. İkinci olarak almak istediğimiz ürün tekil olduğu için kosten kelimesi yerine kostet kelimesini kullanalım. Son olarak portakal kelimesi daha önceki cümlelerimizde miktar birden fazla olduğundan çoğul olarak kullanılmıştı. Şimdi miktar 1 olduğu için tekil olarak kullanılmalı. Bu nedenle portakal kelimesinin karşılığı olan orangen, orange şeklinde değiştirdiğimizde cümlemiz 1 kilo portakalın fiyatı nedir anlamına gelen Wie viel kostet 1 Kilo Orange? olacaktır. Bu defa almak istediğimiz ürün portakal değil de elma olsun. Portakal kelimesinin karşılığı olan oranjı, elma kelimesinin karşılığı olan apfel ile değiştirmemiz yeterli olacaktır. Cümlemiz artık 1 kilo elmanın fiyatı nedir anlamına gelen Wie viel kostet 1 Kilo Apfel? şekline dönüşecektir.